Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile kaldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum, ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu Borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapman kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördün diye borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Sevgili dostum, önümüzdeki hafta için inceleyeceğimiz DMR unlu mamuller yine halka arzlardan sayılır. Lafı fazla uzatmadan geleneksel bir şekilde yükselen trendin içerisinde mi diye baktığımızda evet, yükselen bir fiyat trendinin içerisinde. Düşen fiyat trendimizi kırmış mı diye bakarsak kırmamış, kırmak üzere şekliyle yorumlanabilir. 17.72 fiyatını kırdığı an bizim için düşen fiyat trendini kırmış olacak. Dostum, ekranı temizledim. Şimdi burada benim dikkatimi çeken nedir? Şöyle yapar isem. Sevgili dostum, hatta şuradan alır isem. Şöyle yapalım. Şu kısma baktığın zaman herhalde sen de benim gördüğümü görüyorsun. Göremediysen yardımcı olmak adına şekildeki gibi çizer isem. Ne diyorsun buraya? Diyorsun ki hocam burada bir tobo var. Tobo dediğimiz neydi? Ters omuz, baş, omuz formasyonu. Yani tersine dönüş, yükseliş formasyonuydu. Hatta TradingView konsoluyla çizersek daha güzel olur diye düşünüyorum. Tabii tam yapamadığımız için evet, şöyle yaparsak daha güzel olacak. Evet. Şimdi sevgili dostum, bu formasyonun işlevsel hale gelmesi için 19.81 fiyatı üzerinde bir kırılım ve bu kırılımın üzerinde kalması gerekli. Yani 19.81 fiyatının altına düşmemesi lazım. Peki bu formasyon
işlevsel hale geldi. 19.81 fiyatını geçti. Gün kapanışını yaptı. Bizim için bu formasyonun hedef fiyatı nedir diye sorar isen dostum, boyun çizgisine geleceğiz. Kırılımı şekildeki gibi hedef fiyatı olarak belirleyeceğiz. 29.28 olarak hedef fiyatımızı belirleme şansımız varmış. Hatta 4 saatlik bir zaman dilimine alayım. Daha şöyle net göreyim. Mumlar biraz daha fazla olsun. Şu kardeşimizi silelim. Baktığınız zaman o zaman ilk takip edeceğimiz, şu an güncel fiyatı 17.19. İlk takip edeceğimiz yer 19.81. 19.81 üzerinde kapanışlar gerçekleştirdiğinde bizim hedef fiyatımız 29.98 olarak karşımıza çıkıyormuş. Peki sevgili dostum, bu kurduğumuz hayallerin gerçekleşebilme ihtimali adına burayı bir temizleyelim. Temizledikten sonra şöyle yapalım. İndikatörlerimize bakalım. Hangi indikatörlere bakıyorduk ilk önce? Üstel hareketli ortalama. Açalım üstel hareketli ortalama indikatörümüzü. Üstel hareketli ortalama 2 tane indikatör karşımıza geldi. Bunlardan bir tanesi mavi çizgi. Mavi çizgi olan EMA 9'u, yani üstel hareketli ortalama 9'u. Turuncu olan ise üstel hareketli ortalama 21'i, EMA 21'i temsil ediyormuş. Peki bunların kesişimi benim için neyi temsil ediyordu? Bakın geçmişte şu kesişime baktık. Kitaplarda ne yazıyor? Diyor ki kısa periyotlu hareketli ortalama, uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise, yani mavi çizgi turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru keser ise bu hepimiz için bir neymiş? Al sinyaliymiş. Al sinyali olduğunu öğrendik. Peki biz o gün, yani 10.84 fiyatından 8 Ocak'ta işlem açmış olsaydık ne bekliyormuştu bizi sevgili dostum? 81.08 gibi bir kar marjı bekliyormuştu. Şimdi üstel hareketli ortalamalara baktıktan sonra burayı yine bir temiz şekle getirelim. Bu indikatörümüzü kapatalım. Gürültü olmasın. Yani gürültü derken kalabalık olmasın. Sonra RSI ve MACD indikatörünü açalım. Sevgili dostum, şu kısma baktığında aslında çok güzel çalıştığını RSI'nin, bakın görüyorsunuz. Şimdi RSI'ya bakarken şu grafikle alttaki şekle bir bakın. Birbirini tamamlıyor mu? Hani bizler şey diyoruz, pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk. Bunlara ufak bir göz gezdirin Google'dan. Nedir, ne değildir bir bakın. Dostum, RSI için kitaplarda şöyle bir ifade yazar. Der ki 30 ile 70 aralığında olsun. Hatta RSI 50'den büyük olsun. RSI 50'den büyük olsun ki alım yönlü işlemlerin olduğu meydana çıksın. Şimdi RSI'nin değerine baktığınız zaman sevgili dostum 74. Yani burada ufak bir kar realizasyonu gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Günlük grafiğe baktığımızda RSI'miz 68'de. Yani aslında istenilen değerlerde. Peki RSI'dan sonra neye bakıyorduk? MACD indikatörüne. MACD indikatörünü açtığımız zaman üstel hareketli ortalamalardaki mantıkla aynı. İki tane çizgi karşılıyor arkadaşım. Bir tanesi mavi, bir tanesi turuncu. Şimdi mavi olan MACD'nin level çizgisi, turuncu olan da MACD'nin sinyal çizgisi. Hareketli ortalama mantığıyla hareket ediyor demiştim. Oradan devam edelim.
level çizgisi, sinyal çizgisini aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin, benim için, herkes için, yani teknik analiz yapan herkes için bir al sinyalidir. O zaman mavi çizgi, turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesmesi bizim için önemli olan noktaymış. Bakın burada kesmiş. Kestiği yere bakıyoruz fiyat olarak. Sevgili dostum 10.44'ten kesmiş. Nereye kadar götürmüş? 19'a kadar götürmüş. Bu günlük periyotta 4 saatlik periyoda bakarsak sevgili dostum bu kesişim hala devam ediyor. Şimdi peki şunu sordunuz mu kendinize? Dediniz mi hocam bu kısada düşeni kırmış mı kırmamış mı? Niye biz bakmıyoruz? Bakalım sevgili dostum, şöyle yaptığımız zaman evet kısa periyotta düşeni kırmış ve bu düşeni kırdığında, hatta bir tane arkadaşımız demişti ki hocam çanak yok mu burada? Canın istediği yerde canın istediği formasyon oluyor mudur? Şurayı göstermişti sanırım. Çanağı kırmış şekliyle. Senin güzel hatırın için çanak fincan olsun diye belirteyim. Bu da buradan arkadaşa selam gönderme şeklimiz olsun. Sevgili dostum, benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğin, izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Hatta şu şekli gördüğünde yine arkadaşa bir selam göndereyim. Burada da filama görüntüsü var mı? Evet, var demiştim. Ama büyük resme baktığımda bir tobo oluşuyor demiştim. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.